İlk izlenimim Miami'ye bayıldım. Bakalım bizi Amerika'ya alacaklar mı? Amerika'ya giderken böyle birçok Avrupa ülkesine, Schengen ülkesine gittiğiniz gibi gidemiyorsunuz. Aa şu otel işte mavi olan. Koloni Otel. Türklerde Acun abi var. Evi var mı burada? Var. Önümüzdeki bilmem kaç haftalık evim. Buralarda sigara içemiyorsunuz. 100 ila 500 dolar arası cezası var. 60 günde hapse atıyorlar. GTA Vice City'deki otel bu işte. Sezer'in çantası kayboldu. Amerika'ya hoş geldiniz. O Yıldızlar Adası'nda da işte Jennifer Lopez, David Beckham, Enrique Iglesias evleri göreceğiz. Daha ülkeye gitmeden önce bu kadar arandığımı hatırlamıyorum. Ve günümüzdeki işte bu yoğun nüfusun çoğunluğunu Kübalılar oluşturuyor. Oo, nasıl yapıyor onu? 145 milyon dolarmış bu ev ve Viagra'nın sahibininmiş. Kıta değiştirmeyi özlemişim. Bir Bunun şey heyecanı başka ya. Abi her şey otomatik sistemli, her şey sessiz, her şey düzenli. Kafayı yiyeceğim. Ama böyle bir yeri ilk defa görüyorum. Miami'ye artık tam anlamıyla Amerika'ya hoş geldiniz. Sonuna kadar izleyeceğiniz keyifli bir bölüm olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun yeni kıtasına, Amerika'ya hoş geldiniz. Ya o kadar heyecanlıyım ki. Yüzümdeki renkten de anladığınız üzere sizleri dünyanın öbür ucuna, Atlantik'i geçip de Amerikalara kadar götüreceğim. Bundan 3-4 sene önce gitmiştim en son oralara. Hatırlarsanız Asya'da gezilerimi bitirirken artık buradan sıkıldığımı, Avrupa'da biraz tatile gitmek istediğimi, Mısır'a da bu kadar yakınken hani sizlere gidip göstereyim dediğimi, beni en çok heyecanlandıracak yerin de Amerika kıtası olduğunu sizlere belirtmiştim. Bugünden itibaren dünya turumun Miami'den başlayan yolculuğunda sırasıyla Karayipler, daha çok Bahamalara gideceğiz. Dominik, Haiti, Jamaika, Meksika, Belize gibi ülkeleri birlikte keşfedeceğiz. Ne zaman döneceğimi bilmediğim bir bilet aldım. Önce Miami'ye uçacağım. Amerika vizesini hatırlıyorsanız alırken demiştim ki size, Instagram'dan takip edenler bilir. Beni Meksika'ya almamışlardı. Sırf Amerika'ya mülteci olacağımı düşündükleri için Amerika vizesini alır almaz da Amerika'yı gezmeye gideceğimi söylemiştim. İşte o yolculuk bugün artık başlıyor. Gerçekten sizlere sonuna kadar izleyeceğiniz bölümler hazırlayacağım. Hem gezeceğim hem gittiğim ülkelerden gezi rehberleri çıkarıp sizlere dünyanın her yerinde yaptığım gibi anlatacağım. Hadi bakalım, sizlere sonuna kadar izleyeceğiniz keyifli bir bölüm olsun. Bana da dünya turumun Orta Amerika turunda başlayacak yolculuğum, keyifle seyahatin boyunca böyle sağlıklı bir şekilde gezeceğim videolar nasip olsun. Başlıyoruz. Bakın yanımda kim var? Dediniz Sezer neredesin? Biz de geri gelelim dedik. Şimdi Miami'ye beraber gidiyoruz. Beraber Sri Lanka'da, Maldivler'de, Dubai'de gezmiştik. Sonra ben Mısır'a kaçmıştım. Şimdi beraber devam edeceğiz. Kanka heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Neden? Abi şöyle 2 sene önce gittiğimde ben buraya dedim ki ben Miami'de yaşarım. Çok mu güzeldi? Abi çok güzel. Şimdi gideceğimizde insanlar da görecek. O palmiyeleri, denizi, kumu, güneşi, düzeni. Bayılacaklar ya. Tam böyle GTA Vice'de oyunun içindesin, Scarface filminin içindesin. Tamamen hissediyorsun. Ben 3 günlüğüne gitmiştim mesela. Bize bir bildirim geldi telefondan. Dedi ki tornado. Ha, fırtına. Fırtına geliyor dedi. Ulan dedik ne oluyor? Harbiden geldi. Ağaçlar yıkıldı. Her yere girdi falan. Ama yine de güzel yer mi? 10 gün kaldım sonra. Bak ben de Çok daha önceden Amerika'ya gitmiştim. Bunların hepsini Amerika'ya gidince size anlatacağım. Benim hatta ilk yurt dışına gittiğim yer Amerika'ydı. Miami çok güzelmiş. Bu yolculukta da hani Sezer de daha önce gittiği için böyle birazcık daha keyfi gezerek Miami ve Bahamaları tatil kafasında da gezeceğiz. Meksika'da o Latin esintilerini hissedeceğiz. Karayipler'de işte Dominik'te ya da işte Haiti'de de birazcık böyle o karmaşıklığı görmek istiyoruz. Bu ülkelerin büyük bir çoğunluğuna ben de hiç gitmedim. O yüzden muhtemelen 104. ülke, 105, 106, 107 diye gidecek. Ya bir de o olay da çok güzel. Şu an ikimiz de ilk kez bir yere gideceğiz ya. Sri Lanka'da bunu hissetmiştik beraber seninle. Evet. O çok güzeldi. Sen Maldivlere gitmiştin mesela, biliyordun az çok. Şimdi ben... ikimizin de bilmemesi daha iyi. Bilmemesi daha iyi. Sürprize gitmemiz daha güzel oldu. Sizler için de sürpriz Vallahi olacak. öyle olsun, Şimdi güzel olsun. uçağa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Yeni havalimanından uçacağız. Bakın şurada bizim uçağımız 15-20 D9'dan kalkıyormuş. O kadar büyük bir havalimanı ki yani içeriye girdiğiniz andan itibaren yani resmen kayboluyorsunuz. Gerçekten dünya standartlarında bir havalimanı burası. Yeni havalimanı ama yine bir kere daha söylemek istiyorum.
Çok pahalı ya. Çok saçma pahalı. Gerçekten ben buranın dünyadaki en pahalı havalimanlarından bir tanesi olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Uçağa binmeden önce. Uçağa binerken bir dünya prosedür olacak. Bakın anlatmam lazım size bunları İngiltere'deki gibi. Çünkü Amerika'ya giderken böyle birçok Avrupa ülkesine, Schengen ülkesine gittiğiniz gibi gidemiyorsunuz. Peki onlar neler? Hadi uçağa binerken göstereyim. Ve gidiyoruz. Kapımız D9. Daha 1 saat var uçağın kalkışına. Ama uçağa binerken burada ayrı bir kontrol mekanizmasından geçiyorsunuz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü daha kapıda check-in yaparken bile pasaportlarınıza bakarken burada ayrı bir bölüm oluyor. Amerika bölümü diye. Orada sizin vizenize bakıyorlar. Eyvallah. Ama bununla beraber işte kalacağınız yeri, dönüş biletinizi vesaire soruyorlar. Önceden beni Meksika'ya almadıkları zaman Türkiye'nin o gri listede olduğu dönemlerde birçok kez bundan zorluk yaşamıştık, hatırlarsınız. Haberlere çıktı. Latin Amerika'ya dahi gitmekte zorlanılıyordu. Bu birazcık daha son günlerde azaldı gibi. Çünkü artık kafalarına göre insanları ülkeye almayacaklarını söylemeye başladı Amerika Birleşik Devletleri göçü engellemek için. Baştan söylemek istiyorum sizlere çünkü bu uçaklara binerken alınamama ihtimaliniz oluyordu. Mesela ben Amerika vizesini aldığımda Güney Kore'ye çok daha rahat girebilmiştim. Çünkü ne yazık ki dünyadaki bazı kurallar var. Bu da onlardan bir tanesi. Amerika vizenizde ya Schengen vizeniz varken birçok yerden geçerken rahat bir şekilde ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Daha az soru soruyorlar en azından. Uçağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Kapıya geldik. Şuradan girişimizi yapalım bakalım. Bak dünyanın nerelerine gittim. Hiçbir ülkesinde daha ülkeye gitmeden önce bu kadar arandığımı hatırlamıyorum. Bütün ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Pasaportunuza 4-5 farklı insan bakıyor. Kanka her şeyine bakıyor. Ayakkabılarıma kadar çıkarttılar benim. Sizin? Ben anlamadım. Beni buluyor bir şekilde. Ben söyleyeyim mi niye yaptılar kanka? Kamerayla çekiyorsun diye mi? Muhtemelen. Ama başka insanlar da yapıyorlar. Bak arkada. Şöyle. Ve Biz geçmedik ondan mı? teker teker her şeyini arıyor. 3-4 kişi pasaporta bakıyor. Ayakkabılarını çıkartıyor. Bir madde var. Siz zaten bunu biliyorduk. Böyle bir sürecin olduğunu. Miami'ye direkt uçuyoruz arkadaşlar. Yani Atlantik'e aşacağız. 10-11 saatlik bir uçuş. Türk Hava Yolları ile uçuyoruz. Direkt olsun dedik. Rahat rahat gidelim. Kaç saat daha? 13 saat mi sürüyor? Vallahi artık yata yata gideceğiz. Ne yapalım? 13 saat sürecekmiş. Abi düzeltti beni orada. Ben genelde uçaklarda hep uyuduğum için çok bir zorlanma yaşamıyorum. Ama size bu uçaklarla ilgili bir öneride daha bulunayım. 13 saatlik bu yolculuğumda uçak biletimi Yolcu 360'tan aldım. Eğer siz de hala Yolcu 360'tan uçak bileti alabildiğinizi bilmiyorsanız açıklamaya bıraktığım bağlantıdan dünyanın dört bir yanına uygun fiyatlı biletleri bulabilirsiniz. Bununla beraber zaten Yolcu 360'tan 100'den fazla ülkede de araç kiralayabiliyorsunuz. Ben kendilerine dünya turumda bu seyahatimde uçak bileti sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Şimdi de artık uçağa binebiliriz. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Teşekkürler. Hazır mıyız? Daima. Vay be, kıta değiştirmeyi özlemişim. Bir Bunun şey diyeyim mi? heyecanı başka ya. Var ya bak şu çok güzel. Şu uçağa binerkenki heyecan. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Gelmiş geçmiş en iyi Miami videolarına hazır olun. Zıpıt tıtıştı, zıpıt tıtıştı geliyor. Çok eğleneceğiz. Çok güzel şeyler öğreneceğiz. Hadi bakalım Miami'ye uçuyoruz. Benim abi cam kenarların hepsi doluydu. Yapacak bir şey yok. Artık zaten uyuyacağımız için idare ede de gideceğiz. 43'te. Merhaba. 43'te. Hoş geldiniz efendim. Daha uçağa binerken İngilizce duymamayı, yani duymuyorsun ki İngilizce, hep İspanyolca. Yani zaten gittiğimiz bölgenin %80'i de İspanyolca konuşuyor olacak. Hepsini anlatacağız. Ben dünya turu yaptığımda 0 İspanyolcayla 20 ülke gezmiştim. 1, 2, 3, 4'ten sonrası yoktu bende. Hadi bakalım. Uçak o kadar büyük ki daha yarısına geldik. Bize de en arkadan yer kaldı. Çünkü normalde biletleri Bizi sonra koydular. Dediler arkadaşlar. normalde koltuğu seçmek de paralıydı ama yani exit $170 falandı. Biz dedik buna vermektense üst üste gideriz daha iyi. Şaka maka olsun. Zaten yan yanayız, sıkıntı yok. Eskiden cam kenara oturmayı çok severdim. Artık koridor oturmayı seviyorum. Daha iyi. Uçuşa hazırız. Sezer kardeşim birazcık daha rahat yer seçmiş kendine. O burada. Biz şöyle arkadayız. Ortamımız bu ve birazdan kalkıyoruz. Uçağın içindeki deneyimlerimi de göstereceğim. Neler veriyor, uzun uçuşta neler oluyor. Hepsini görürsünüz aynı zamanda. En azından Türk Hava Yolları kalitesiyle uçtuğumuz için aç kalmadan herhangi bir şeye para vermeden uçabiliyorsunuz. Öyle de bakmak lazım.
Şimdi 12 saat uçacağız, tamam mı? Menü geldi böyle. Şöyle göstereyim. Tabii ki önceki business'taki bizim o Sri Lanka'dan dönerkenki menü nerede? Burada gariban menüsü nerede? De veriyorlarmış. Tabii ki seçenekler daha az. Muhtemelen 2 defa yemek verecekler. Şöyle bir menünün girişinde bir de inişten önce diye ayırmışlar. Çok uzun bir yolculuk yapacağımız için yaklaşık 13 saat yolda rahat rahat müzik dinlememiz, film izlememiz için bir kulaklık verdiler. Bunu şuraya takıyorsun, her şeyi izleyebiliyorsun. Ondan sonra bu neymiş? Battaniye. Battaniye. Gayet güzel bir battaniyesi var. Rahat rahat gideceğiz. Arkamda da yastık vardı bu arada. Bunu da böyle hem sırtınıza hem de gece yatarken kullanmak için gösterebiliyorsunuz. Şöyle bir kit gönderdiler. Şimdi bunun içinde böyle çok uzun uçuşlarda olur bu. Kısa mesafelerde vermezler daha çok. Açalım bakalım ne varmış. Uçağın içerisinde içinden nemlendirici krem. Terlik çıktı rahat yine. Rahat rahat uçağın içinde dolaşmanız için. Bir adet terliğimiz, göz bandımız, uyumak için. Şu da ayaklarımız havalansın diye sıkı böyle çoraplar oluyor. Uçaklara özel çorap bunlar. Bir de şöyle bir kremimsi bir şey vermişler. Daha bitmedi. Diş macunuymuş o. Diş fırçası, bu da kulak için tıpa. 13 saatlik yolculuğa hazırız. Birazdan Miami'ye doğru artık Avrupa'nın üzerinden Atlantik, sonra Amerika'ya giriyoruz. Geç denizi Miami'deyiz. Abi Türk Hava Yolları'nda bak böyle bir dünya filmde izleyebileceğiniz bak yeni filmler oluyor. O yüzden böyle film izleyerek de gidebiliyorsunuz rahat rahat. Şurada bir dünya bakın seri diziler var. Türk sineması var. Bu şekilde. Bununla beraber isterseniz de oyun da var. Canlı televizyonda izleyebiliyorsun. Bunların hepsi canlı yayın veriyor. Ya bir de internette tabii ki bağlanabiliyorsunuz ama business'la falan sınırsız da ekonomi tarafında bir kotaya kadar var, sonra para ödemeniz gerekiyor. Biz böyle şimdi keyif yaparak gidiyoruz. Acıktım. Yemek gelsin, bir enerji almak istiyorum. Karnım bayağı zil çalmaya başladı. Abi şu şekilde makarna, yanında kabaklı bir şey. Şurada yoğurtlu bir şey. Bunda da tatlı, bir yandan da kola. İlk böyle bir yemek geldi. Karnımızı doyuracağız. Daha yolumuz uzun. Bir yandan da film keyfi yapalım. Hadi bakalım. Afiyet ola. 10 saat yaklaşık olarak geçti. Amerika semalarına geldik. Şu an New York'un üstünden uçuyoruz ama daha 2,5 saat kadar yolumuz var. Bakın Miami burada. Son bir kere daha yemek verdiler. Bu sefer ravioli, tatlı, ekmek ve portakal suyuyla devam edeceğiz. 2,5 saat sonra vardığımızda da Türkiye'den yaklaşık 8 saat artık geride olacağız. Yani neredeyse sizle güneş doğduğunda akşamı yaşamaya başlayacağız. Her şey neredeyse zıttı olacak. Şöyle bir ravioli. Geldik. Miami'deyiz. Vay. Çok uzundu, çok. Bitmek bilmedi. Hadi bakalım ülkeye giriş yapalım. Bakalım bizi Amerika'ya alacaklar mı? Dedikleri kadar kolay mı değil mi? İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bunu abi Miami'nin körüğü bile lüks değil. O kadar beklentileri yükselterek geldik ki buraya. Yani gerçekten hani o filmlerdeki Miami'yi çok merak ettiğimiz için şehrin, ülkenin, o kapitalin ruhunu hissedeceğimiz bir yer. Bizim buraya gelme amacımız Miami'yi gezmek değildi. Videonun başında da söyledim. Karayiplere gitmekti. Meksika'ya gitmekti. O yüzden hani gelmişken de benim daha önceden San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, New York hepsini gördüm. Bunları nasıl gördüğümü de anlatacağım videonun içerisinde. Benim dünyayı gezme sebeplerim bunlardı. İlk 19 yaşında geldiğimde 16 sene geçmiş. O yüzden hikayeyi böyle geçmişteki anılarımla birazcık sizlere harmanlayıp anlatacağım. Şimdi artık ülkeye gireceğiz. Buradan sonra girdiğimizde bakalım ne olacak. Hiç kimse yok, hayret. Son yıllarda gördüğüm en sakin gümrük noktası.
ülkeye girerken $300 cezası varmış. Dışarıdan bitkisel ürün getirmek. Bir şey dediler, duydunuz mu uçakta arkadaşlar? Yani her ne olursa olsun buradan aktarma yapsanız bile ülkeye girip bagajınız kontrol ediliyor. Abi burası United States of America. Almazlar. Kanka Avustralya'da çamurlu ayakkabını almıyorlardı. Bu taraftan girdik hadi. Biz non-residents. Kim ola ki? Biziz. Hadi yürü. Kapatıyorum. Buradan sonrası başımıza bela almayalım. Dünyanın hiçbir ülkesine bu kadar rahat girdiğimi, bu kadar hiç sorgulanmadığımı ve bu kadar bir gümrük memurunun hoş geldiniz diyerek ülkeye aldığını görmedim. Oğlum çok basitti. Abi nasıldı hemen? Aa, Bak gördü adam dedi ki hey dedi. Hiç "You look bakmadı like ki." Bir hayalin peşinde. Can I stand for you dedi. hatta Of course kanala dedi. abone oldurup like atmayı Tabii. unutmayın diye de. Arkadaşlar siz de yapın bak abone olun, yorum yazın. Amerika nasıl gidiyor bir şeyler yazın bize. Biz de ona göre sizler için bir şeyler çekelim. Hatta şey yapabiliriz, sorulara göre içerik çekebiliriz. Tabii ki, Burada daha çünkü güzel. Türkiye'de Türkler de olacak tanıştığımız. Onlardan böyle bir iletişim kurarak bir rehberler çıkartırız yine size ama gerçekten Miami'ye artık tam anlamıyla Amerika'ya hoş geldiniz. Yarın ne yapıyormuşuz? çok güzel bir tekne turumuz var. Heyecanla iple çekiyoruz. Miami'nin en zengin binalarının olduğu malikanelere gideceğiz. Lan yarın yine psikolojimiz bozulacak. Bozulsun abi. Durduk yere. Yani uzaktan bakacağız. Sri Lanka'da iyiydik. Şöyle bak ortam abi. Gerçekten hani güzel bir tertemiz bir havalimanı yapmışlar. Miami'deki havalimanı da böyleymiş. Hadi bakalım buradan çıkıyoruz şimdi bagajlarımızı alıp. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ya dünya nasıl gezilir? O ne kadar rahat geziyorsunuz vallahi diye. Ekipman çantası, içerisinde bilgisayardır, işte şarj aletleridir vesaire. Önümüzdeki bilmem kaç haftalık evim. Bunu hiç özlememişim. Yalan söylemeyeyim, bagaj çok rahattı çünkü. Bak Onur'a. Bak Onur'a. Onur 2 hafta sonra dönecek çünkü rahat. Bu gezide Onur da olacak yanımızda arkadaşımız. Sezer'le beraber Tayland'a falan. Tayland mıydı, Bali miydi kanka? Bali, Tayland, Mısır. Gezmişler zamanında en güzel yerleri. Zamanında mı? Gençken. Öyle bir anlatacaksan ki 15 yıl olmuş. Gençken. Şimdi Serkan abi de gelecek. O da Amerika'da yaşıyor. Zaten birçok şey ondan da dinleriz birlikte. Yeni evimiz bu. Aylarca böyle gezeceğiz. Maldivler'de 3 erkek, Miami'de 4 Öyle erkek. Sırasıyla artıyor artık. Beş Bakalım olsun 5. Hadi çıkalım artık. Oğlum az önce çok fena öpüyorlardı. $165 telefon hattı dediler ama Anadolu çocuğu olduğumuz için yemedik tabii ki. Öyle bir dünya yok. Neredeydi? O yüzden burada daha çok böyle AT&T, T-Mobile gibi firmaların internetlerinin fiyatlarını biliyoruz. Hadi o olmasa bile bu eSIM şirketleri var diye biz hatta beni de gezdirin de size bunu anlatmıştık. Bir sürü gittiğimiz şehirlerin gezi rehberini yaparken. Orada da görebilirsiniz bunların neler olduğunu. Yani $160 bir aylık internet hattı olan çılgın buralarda. Şimdi havalimanından şehir merkezine gitmeye çalışacağız. Nasıl onu ben de bilmiyorum. Bakacağız şimdi yolda karar veririz. Şurada bak hepsi görünüyor. Metro rail, metrobüs var. Avcılara giden. Diğer hepsi bak aynı taraftaymış. Şuradan gidelim bakalım. Abi şimdi eve geldik. Niye eve geldik? Uber'le çok iyi geldik. Kaç para verdik? $30 mı? Biz buraya çıktıysa çıkmadık mı dedik. Çıktık şu anda. Gayet keyfimiz yerinde. Bak göstereyim evimizi. 4 kişi olduğumuz için ev tutmak daha mantıklı. Yine 4 erkek devam ediyoruz. Kanka buna kaç para verdik eve? Burası $1200 civarında. Yani kişi başı gecelik $75. Ama neredeyiz Miami'nin? Şu an Miami'nin göbeğindeyiz. Deyiz. Buradan yürüyerek 20 dakikada South Beach, Miami Beach hepsine... Arabayla 2 dakika. Tabii. Bak şimdi şöyle hızlıca bir göstereyim. Burası bizim açık böyle bir mutfağımız, salonumuz. Şöyle bir yatak odası göstermek istiyorum size. Bak abi. Bak, kocaman bir yatak odası var. Bunlar 2 kişi yatabiliyor rahatça. Artık ayıracağız onları, bakacağız. Şurada duş, tuvalet var. Gayet iyi burası da. Şurası da böyle 2 tane ayrı yatağın olduğu yer. Görüyorsunuz. Ha, internet mi var? Bizim geleneksel en çok sevdiğimiz olay eve gelince internet bağlantısı çözmek. Gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. İşte O Amerika canım. abi. Amerika abi. 1 dakikada Bir yarım 63 milyon gibi yükle. oldu ya. Oğlum bu ne lan? Videolarımız hızlanacak arkadaşlar. Upload'a bak şimdi. YouTube'da var ya. Hadi be. Dur lan yere git. Tamam, Geri- rezil ettin Gel, lan gel, bizi. gel, gel. Oo. Çok iyi. Bıraksak vibreson.
Çok Vallahi iyi. billahi çok iyi ya. Abi Sezer videomuzu da bölmüştü. Neyse şimdi Miami'ye geldik. Çok yorgunum. 20 saattir falan yollardayız. Gerçekten bir yerlere gelirken insan ilk o yolculuk kısmında çok yorulsa da akabinde uyandığında bambaşka bir diyarda olduğunda her şeyi unutuyor. Bakmayın şu an gözlerimin altı çökmüş olsa da bitkin görünsem de biliyorum ki yarın sabahtan itibaren hem Miami'de hem Amerika'da hem Bahamalar'da bizi ve sizleri aynı zamanda şahane bilgiler, şahane tecrübeler bekliyor olacak. Daha kapıdan az önce girerken Uber'den indiğimizde şöyle bir etrafa baktığımda çok başka bir diyara geldiğimi hissettim. Ve bu hislerimin hepsini zaten dünya turumun her yerinde sizlere de aktarıyorum ama dinlenip uyuyup bir kendime gelmem, aklımın başına gelmesi lazım. Yarın hem size bir Miami'ye giriş bölümü yapacağım uyandığımda hem de aynı zamanda Miami'yi birlikte gezerek ülkeye dair bilgileri anlatacağım. Amerika vizesinden tutun da yaşama dair böyle her şeyi birlikte keşfederek, anlatarak deneyimleriz. Dünyanın her yerinde, Japonya'sında, Mısır'ında, Sri Lanka'sında, Hindistan'ında olduğu gibi 100 küsur ülkede anlattım. Uyuyayım. Sabah görüşmek üzere. Hadi bana iyi geceler. Günaydın ve artık Miami gezisine hazırız. Harika uyuduk. Bugün artık Miami'nin o dünyaca ünlü plajlarını keşfetmeye başlayalım. Kaldığımız yer bakın böyle bir yerdi. Kanka şöyle bir yere bile kaç para verdik lan? Abi gecelik yani nereden baksan $300 Verdik değil mi? etti. Temizlik parası, Airbnb ücreti falan filan. Yani küçücük yerlerde böyle yerlerde yaşıyorlar ve şehrin şimdi sahil kısmına inmeye başlıyoruz. Uber mi çağırdık? Uber çağırdık. Hadi vamos. Abi sokağa çıktığında insan Amerika'ya geldiğini hissediyor. Şuraya bak. Düzene bak, düzene yeğen. Kural mesela abi. He, ne kuralı o? Eğer evin yoksa burada gelip böyle kafana göre park edemezsin. Belli Park ettin? saatler var, hemen çekerler var. Ceza. Bir de bazı günler vardı, temizlik günleri mesela Amerika'da. Mahalle temizlenir. O gün yine o saatlerde araban buradaysa yine ceza yersin. Yedik zaman. Serkan abi Amerika'da yaşıyorsun. Benden daha iyi Amerikalı olmuş. Senden bilgileri bekleyeceğiz zaten. Beraber geziyor olacağız. Amerika'da New York'ta yaşıyor Serkan abi. O da bize aktarır. Sezer de arada sırada işte böyle yalandan şey yaparken, bilgi verirken. Oğlum biz de zamanı bak Az Tony yaşa. Montana ve çetesini kurduk burada. 3 ay Los Angeles'ta, 2 ay buralarda takıldık. Biz de boş değiliz. Ama şeyi özlemişiz böyle sıcak havayı kış ortasında yazı yaşamayı böyle şort, tişört, terlik giymeyi. Ne işimiz var bizim kışlık yerlerde. Hadi bakalım kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Geldi Uber. Hello. Uber büyüktür her şey abi. Çatır çatır işliyor burada da. Elektrikli bir araba geldi. Abi şimdi bu adam mesela Kübalı. Neden Kübalı olduğunu, buraların nasıl kurulduğunu hepsini anlatacağız sırasıyla. Ama bir enerjiyi almamız lazım. Olmuş sokaklara bak ya. Şu düzene bak. Abi şuraya baksanıza insan bu ağaçları gördüğünde zaten yazlık bir yere geldiğini fark ediyor. Miami'de bunu sıkça görüyor oluyorsunuz. Her yeri çok güzel bir şekilde mimari olarak planlamışlar. Zaten Amerika sonradan yapılmış bir ülke olduğu için bütün kentlerinde ve eyaletlerinde bu düzeni sağlayabiliyorlar. Bir parmak şeklinde kentleri yapıyorlar. Her yerinde bir çizgiyi sağladıktan sonra parkları, mahalleleri, restoranları, kafeleri her şeyi düzen içerisinde kurmayı başarıyorlar ve bu coğrafyada şu an hava çok sıcak ama uçağa binip 4 saat yukarıda New York'a gitsem kar yağar. O kadar fark eden devasa bir ülkenin içerisindeyiz aslında. Şimdi böyle Lincoln Caddesi adında bir trafiğe kapalı caddenin olduğu yere geldik. Buradaki restoranlarda, kafelerde bir yerde oturacağız. Harika bir kent. Dün akşam geldiğimizde de şöyle biraz dışarıya çıkıp dolaşmıştık. Bu sahile kadar yürümüştük. İlk izlenimim Miami'ye bayıldım. Zaten hep şey derler. Miami gezmek için değil, yaşamak için çok iyi bir yer. Bizdeki o sayfiye yerleri gibi böyle deniz kenarı yerleri gibi kafa dinlemelik yer derler ve Amerikalıların dahi tatile yaptığı yer olarak bilinir derlerdi. Haklılarmış. Çok beğendim. Bir de yemek yersem, bir şeyler atıştırırsam enerjim daha da yerine gelecek. Şu anda bulduğumuz yer Cafe Americano. İlk kez böyle bir şey görüyorum. 10.461 yorumda 4.8. Çok ciddi bir rakam yükseklikte. Hep de böyle biz araştırıp buluyoruz Google Maps üzerinde. Peki siz araştırmayın diye neyi kurduk biz abicim? Beni Artık de- söyle be kardeşim. Beni de gezdirin, beni de gezdirin. Artık biz de kuralım dedik. Ya arkadaşlar şu ana kadar binlerce indirme, yaklaşık Instagram'da 30.000 küsür takip, inanılmaz bir talep ve destek var. Bir tane kötü yorum almadık. Evet ya çok güzel Çok bir şey. iyi. Çok mutluyuz bu konuda. Özellikle bizim deneyimlerimizi paylaştığımız için sizlerin de mutsuz olma şansını biz çok aza indirgedik. En önemli unsur bu. O yüzden Bendeki kafanız blog rahat. yazma kafası, Sezer'deki de anlatma ve çene bir sinerji yarattık. Yani ne yaptık bu kartların içerisinde? Hani bir yere gittiğinizde nerede kalalım, nasıl gidelim, vize, uçak bileti, işte
aklınıza gelebilecek bizim bütün bu yaşadığımız sizden gelmesi muhtemel soruların gezi kartlarını Yani. hazırladık. Az önce mesela Cafe Americano'yu bulduk. Gideceğiz, test edeceğiz. Güzelse sistemin içine entegre edeceğiz. Sizin Aynen. tekrar araştırmanıza gerek kalmaz. Aynen öyle. Şu anda bak içeride Bali, Phuket, Dubai, Mısır, Belki Amsterdam. Roma, Amsterdam, Paris yetişmiş olacak bu videonun içinde. Muhtemelen o zamana hazır olur. Bu kartları alıp bir yere gitmeden önce, hatta bence şöyle yapın. Kartı almadan önce hani bir yere gitmek için bir araştırırsınız ya. Evet. Bir alın, bakın bir gecede hemen uçak biletinizi alın. Bence direkt o kadar harekete ikna geçer. olacaksınız. Aynen o kadar gerekli bir şey arkadaşlar. Ya o yüzden açıklamaya da bağlantısını koyacağım. Beni de gezdirin.com'da. Bundan sonra gittiğimiz yerlerde artık sizler de bu dev rehberlerimiz sayesinde gezeceksiniz. En büyük faydası ne biliyor musunuz? Türkiye'de hiçbir platform size gezdiği yerleri hem video olarak anlatıp hem de içerik olarak, gezi rehberi olarak aktarmadı. Aynı anda. Tek bir platformun içinde uygulamamız da var artık. Onu da indirebilirsiniz. Hem iOS hem Android'den. Aynen. Bizi desteklerseniz de seviniriz. Çok seviniriz. mutluyuz. Binlerce indirme ve takipçi de oldu. Böyle gittiğimiz yerlerde size aktarmaya devam edeceğiz. Artık bir şey yiyelim. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Abi her şey otomatik sistemli, her şey sessiz, her şey düzenli. Kafayı yiyeceğim. Bir sanki çizgi filmin içerisindeymişsin gibi hissediyorsun. Şöyle aşağıya doğru yürümeye de devam ediyorum. Bir yandan fotoğraf çekmekten duramadım. Harika şeyler paylaştım. Instagram'dan da bakarsanız bir Real'in peşinde hesabımdan. Orada da anlık Reels'ler paylaşacağım. Sanki size hatırlarsanız Singapur videolarımda da anlatmıştım. Aynı düzenin böyle şehir ve yeşil binalar anlamında benzerini orada da görmüştük. Burada sanki palmiye, kokonat ağaçları biraz daha fazla ama tertemiz, pırıl pırıl bir yer. Aha geldik. Burası. Cafe Americano. Oğlum çok güzel ama ben var ya çekim yapmaktan yani şeye gidemedim. Yolda beni bekleyip duruyor arkadaşlarım sağ olsunlar. Şu palmiye ağaçları, kokonat ağaçlarının kentle bütünleştiği nadir yerlerden birini gösteriyorum size. O yüzden ben çok etkilendim. Kahvaltımızı da şurada yapacağız. Şimdi restorana oturduk. Fiyatlara... Serkan abi sen daha iyi biliyorsun fiyatları. Nacap fiyatlar. Mesela Ege İnsanlara Benedik bir ne fikir kadar? verelim. Bakalım. 19 dolar ek Benedik. Abi 19 dolar artık normal. Amerika'da normal mi artık bir 19 normal. dolar? Yapma ya. Yani ya normalde Senden hani 16 sonra çok dolar. şey değişti. Ya 16 dolar, 14, 18 öyle o civarlarda zaten. Aa. Hani 19 artık şu anda Miami'nin göbeğinde, merkezinde. Bir de o kadar view almış bir yerdesin ya. Normal yani. Yani minimum 20 dolara bir şey yiyebiliyorsun. Öyle. Kahveler de 7 ila 9 bantında. Tabii bunun üstüne %20 servis charge edecekler. %8 %8 de vergi. yandı. Dönsek mi ya biz Fethiye'ye? He? Bir kahvaltıya 1000 lira mı vereceğiz? 30 dolar. Miami'deyiz. Şuradan 4 gün kalacağımız. Helal hoş olsun. Kahvaltımızı bekliyoruz. Bir şeyler söyleyeceğiz. Normalde Sonra devam. Allah'tan ya. Resmen kendim yaptım ya ben bunu. Kendim. Sana bir ekmek daha isteyelim sen. Bir daha ye. Hadi gel alalım kardeşim. Acun gibisin ya. Ama ben yavaş yavaş. Çok güzel. Yani çok pahalı ama Miami'deyiz. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok lezzetliydi. Sahile doğru giderken size bir bilgi vereyim. Şu mavi otobüsleri görüyor musunuz? Bunlar ücretsiz bir şekilde Miami'nin içerisini gezebildiğiniz belediye otobüsleriymiş. Buna para vermiyormuşsunuz. Miami hakkında da biraz artık bilgi vermenin saati geldi. Şimdi 300 küsür milyonluk dev bir ülke burası. Burası da 3. en büyük eyaleti. 20 milyon civarı insan yaşıyor. Buranın en ünlü kenti de Miami. 500 bin kişinin yaşadığı bir kent aslında. Tamamen bataklıkların kurutularak yapıldığı bir coğrafya. Öyle ki hala günümüzde eğer buranın güneyine doğru giderseniz timsahların dahi olduğu devasa ulusal parklar var. İnsanlar buraya ne yapmaya geliyorlar? Bir ticaret, bir finans kendi değil burası. Tamamen turizm, deniz, kum, güneşiyle nam salmış bir yer. Şimdi buranın o Hollywood filmlerine, dizilerine sahne olmuş çok ünlü bir plajı var. South Beach adında. Oraya doğru yürüyoruz. Orayı size göstermek istiyorum. Ve zaten en güzel yeri de o bölgesi. Abi sahile şimdi geldik. Bakın herkes yürüyüş yapıyor, sporunu yapıyor. 12 ay turistik bir yer gibi söylesem de aslında burası aynı zamanda 12 ay güneş alan yer gibi düşünülmesin. Neden? Çünkü buranın en iyi zamanı Kasım'dan Mayıs'a kadarmış. Sonra daha böyle fırtınalı dönem başlarmış. Özellikle Eylül aylarında çok büyük fırtınaların olduğu, tornadoların olduğu, hurricane'lerin olduğu o dönem başlıyormuş.
Biz güzel bir dönemde geldik. Kış ayında. Havada çiçek. Şimdi o dünyaca ünlü plajın olduğu kısma geldik. Buradan böyle yürüyerek binaların önünden hem plajı göreceğiz hem de o çok ünlü GTA Vice City'ye falan konu olmuş Colony Otel olsun, sonra Scarface'in çekildiği yer olsun, onun olduğu bölgeyi gezerek dolaşacağız. Şimdi ben yürürken bir yandan şöyle güneşin keyfini alırken bu gezimin her şeyini yine Instagram'a da paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Hem Reels hem Story'ler hem böyle gezi rehberleri şeklinde. Orada daha böyle anlık paylaşımlar yapabiliyorum. Bir de şimdi Miami'ye belki ileride bir gün gelmek isterseniz gezi anlamında buranın olayı daha işte geleyim gezeyim değil, yatış yeri demiştim ya. Aslında aynı zamanda dünyanın en büyük gemi, kruvizör böyle o kruzlar var ya, liman olarak biliniyor burası. Bahamalara, Karayiplere birçok yere buradan gidebiliyorsunuz ve o kadar uygun ki fiyatları. Böyle 4 günlük turlar var mesela, konaklamalı dahil 250-300 dolara paketler alabiliyorsunuz. Zaten bizim buraya gelme amacımız da buydu. Bunların da hepsini açıklamaya bırakacağım. Hatta benim yıllar önce Amerika'ya gelip yazdığım harika böyle San Francisco, Las Vegas, New York gibi Amerika'ya dair çok güzel blog yazılarım da var. Hepsini onların da bağlantılarını açıklamaya bırakırım. Oradan bakın, çok işinize yarar. Çünkü Amerika'yı da bir nebze olsun en azından böyle bir 10-15 eyaletini gezmiş birisi olarak az çok ucundan da olsa bildiğimi düşünüyorum. Çok güzel oldu hava. Böyle kıyı bandından, trafiğe kapalı bir alandan yürüyerek gidiyorum şimdi. Plaja yaklaştığımda dikkatimi çeken bir uyarıyı size göstermek istiyorum. Buralarda sigara içemiyorsunuz. 100 ila 500 dolar arası cezası var. 60 günde hapse atıyorlar. Sigaraya bu kadar düşmanlar, yani helal olsun. Ben de bu konuda hep gittiğim ülkelerde söylüyorum. Çok da takdir ediyorum çünkü o duman o çocukların suratına gelmemeli. Bence bu farkındalığa biz hala sahip değiliz. Aynı zamanda görüyor musunuz? Bakın bunların birçok böyle alkollü içecek dahil sahile sokmak yasak. Burayı bu şekilde korumayı başarmışlar. Bak iguana. Sezer'e benziyor mekanlara girince. İnsanlar da çok eğlenceli. Şurada herkes onu çekiyor şu anda. Bakar mısınız ortamın güzelliğine arkadaşlar? Vallahi süper şehir. Çok duyacaksınız benden bunu. Sevmesem demezdim. Bak şimdi. Yürüyorum sahilde tek başıma. Şu kadının peşinden gidiyorum. Şu mutluluğa bakın. Takmış kulaklığını, sporunu yaparak, bak dans ederek günün, güneşin, havanın, doğanın, mutluluğun keyfini çıkarıyor. Bir havası yok mu? İşte Amerika böyle bir yer. Yani bir yanda aileler böyle oturup köşede takılırken, bir yanda insanlar spor yaparken, bir yanda şurada insanlar çalışırken, bir yanda da kimsenin kimseyi umursamadan hayatlarını yaşadığı bir manzara görüyorsunuz. Aslında işin tek karedeki özeti bu. O meşhur caddenin olduğu yere doğru geldik. Abi şuraya bakın. Şurada küçük bir park alanı var çocuklar için ama ileride asır spor yapılan böyle kocaman bir alan varmış. Sezer daha önce gelmiş öyle anlattı. O yüzden daha iyi biliyor. Şuraları hatırladınız mı? GTA Vice City oynayanlar. Bakın böyle küçük 2 katlı 3 katlı binalar. Buna Art Deco mimari diyorlar. Bu şehrin tasarımını bu şekilde planlamışlar. Ve şimdi diyeceksiniz ki Miami'de kimler yaşıyor? Miami'de geldiğinizde %80 İspanyolların yaşadığı, İspanyolcanın daha hakim olduğu, pek tabii ki birçok insanın da İngilizce konuştuğu bir yer zaten. Ama asıl Kübalıların oluşturduğu bir yer burası. Amerika 1700'lü yıllarda İngiltere'nin bir çay vergisinden dolayı ayrıldığında, artık resmi olarak devleti kurduğunda 200 senelik serüveninde buralarında bataklık olduğu bir coğrafya olarak bilinmesine rağmen 1980'li yıllarda özellikle Amerika'nın turist yeri olarak biliniyor. Eskiden Amerikalılar tatile Küba'ya giderlermiş mesela. Ve günümüzdeki o Küba'ya gittiğinizde gördüğünüz o eski arabalar var ya, işte Amerikalıların götürdüğü arabalarmış. Ta ki... Hi bro, the same one. Herkes selam veriyor. Amerikalıların götürdüğü arabalar, niye diyorum bunu? 80'li yıllarda devrim olduğu zaman Küba'daki suçluları diyorlar ki, o zamanın devrimcileri, hadi gidin buradan. Onlar da Miami'ye geliyorlar. Ve günümüzdeki işte bu yoğun nüfusun çoğunluğunu Kübalılar oluşturuyor. Şimdi sahilde yürüyünce bu kalabalığı gördük. Bakın yani dedik ki insanlar inanılmaz bir şekilde spor yapıyorlar, eğleniyorlar vesaire. Biz akşam şuralara geldik, dolandık, hiç kimse yoktu. Neredeydi kardeşim? Abi Winwood diye bir yer var burada. Tüm mekanların toplandığı, gece alemlerinin olduğu.
Genelde oraya giderler ya da Brickell'a giderler. Brickell da buranın downtown'u, orada da yine mekanlar var. Ama genel itibariyle Wynwood'da gittiğimizde renkli sokakları göreceksiniz. Zaten oranın gece alemlerini de çekeriz size. Bazen rezervasyonsuz da almıyorlar. Oradaki işte şey olması lazım, bir tane promoter oluyor, onunla anlaşıyorsun, öyle gidiyorsun. Şimdi ise geldiğimiz yer buranın en ünlü yerlerinden biri olan Miami Beach'te işte insanlar gym yapıyor falan böyle kumun üstüne. O filmlerdeki çok yer yakın. mi? Aynen filmi. Hatta Arnold'un falan kısımları vardır burada. Arnold Schwarzenegger. Spor Onun yapmaya kimse gidiyor. ismini söyleyemez. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Şimdi oraya gidelim. Baksana vücutlara ha, böyle vücut var mı ya? Abi bunlar Kurşun geçirme. bir de bu sıcakta yani iyi spor yapıyorlar. Demek ki herkes hani obezde Amerika'da. Ya yok Koca abi. bir yalan mı? Abi Los Angeles'ta yaşadığım dönemde ben sahile gidiyordum. Kendimden utanıyordum. Çıkartamıyordum tişörtümü. Herkes o kadar güzel, herkes o kadar fit ki. Kafaya yer. Baksana şuraya Deniz. Evet. Oğlum Gerçek değil mi ya? baklavası olmayanı almıyorlar içeri. Girip bakalım. Bakın ben dünyada o kadar yer gördüm, gösterdim, anlattım, aktardım. Ama böyle bir yeri ilk defa görüyorum. Herkes kendini spora adamış bir şekilde şehirde resmen yarış halindeler. Burası da onlardan bir tanesi. Bak şu ücretsizmiş. Gelip açık havada resmen fitness yapıyorsunuz. Şurada kaldırıp indiriyorsun işte aletleri. Burada içeride ağırlıklar var, bak gelip alabiliyorsun. Yine her zamanki gibi her yerde kurallar ülkesi olduğu için bir dünya kuralı asmışlar. Çok ilginç bir yer. Gördünüz mü böyle bir yer? Rio'da falan da var ama Rio'da bu kadar değildi. Burada tam artık şeyi kurduklarını hissediyorsunuz. Resmen spor için kendini adayanların diyarı. Miami ile ilgili ilk izlenimim bu. Onu nasıl yaptın sen? Sende nasıl bir esneklik var? Sirkte falan mı çalışıyor acaba? Ben göremedim. Ben de göremedim tabii. Bak ne yaptı çocuk, bir daha yapacak mı bakalım? Kanka benim anlamadığım ne biliyor musun? Benim anlamadığım ne, bu kadar sıcakta niye spor yapıyor? Akşamüstü yap, sabah yap. Şu an çok sıcak. Kankam bunların hayat stili bu. Ama yani zararlı ki. Sürekli böyle mızmızlandığımız için spor yapmıyoruz zaten. Evet, Adamların adam umurunda fark değil. etmiyor saat. Bam 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 ya. Abi. Yalnız ben 6 tane iyi çektim ha, fark ettin mi? Teşekkürler kardeşim. Bunlar hep Fethiye'de bazlama yemek. Bak bu da mesela burada bunu yapıyor. Sporla Vallahi ya. mutlu musun diyor. Oğlum hadi lan. Abi gerçekten harika. Çok beğendim. İşte bak bir kentte olması gereken şey bu, alkol, uyuşturucu vesaire, bunlardan çok insanların spor yaptığı, birbirine saygılı bir şekilde yaşadığı ve nezaket çerçevesinde modern kentler kurmak. Şehirleşme, nüfusla, kalabalıkla, gökdelenlerle değil, böyle yaşam alanlarıyla olmalı. Yine vermiş oldum mesajımızı. Devam. Oo, nasıl yapıyor onu? Bro, you are amazing. Vallahi helal olsun. 27 yaşındaymış. Sokaklarda başlamış. Spora gitmek yerine böyle salon yerine böyle bir açık alanda sporu tercih ettin ve başardın diyor. Helal olsun. Darısı başımıza. İşte Ocean Road'a geldik. Allah'ım inanılmaz. Aa şu otel işte mavi olan. Colony Otel. Colony Otel, Boulevard Otel. Burası işte Scarface filminde Tony Montana'nın arkadaşlarıyla 4 kişi geldiği alan. Bu 4 kişi burada, ikisi bekler arabada, hatta ikisi manitaya dalar falan olaylar. Bunlar da içeri girerler, arkadaşına suikast yaparlar bir anda Tony Montana'nın. Oraya doğru yaklaşalım o zaman. Yaklaşalım. Diğer taraftan çekelim. Işık daha iyi gibi. Yap bakayım GTA Vice City'deki yürüyüşünü. Yapma. Yapma, gel gel, insanlar bakıyor. Bak GTA Vice City'deki otel bu işte. Colony Otel diye geçiyor. Burada da yan tarafta da Boulevard Otel var. Şurada da bu Scarface filminde Tony Montana'nın o merdivenlerden çıktığı ve işte çatışma sahnesinin olduğu bina olarak geçiyor. Hollywood filmlerine, dizilere konu olan o yer burası. Ama o kadar ünlü ki Miami'den daha çok fotoğrafı çekilen bina burasıymış. Bu otelde günümüzde konaklayabiliyorsunuz. Fiyatları da çok uygundu. 100-150 dolara falan geliyordu gecelik bu arada. Bu kadar denize yakın bir yer ve önemli, ünlü bir yer olmasına rağmen. Bak işte tam burada Al Pacino arabayı park ediyor. Arkadaşlarına diyor ki hadi gidin diyor. Hadi diyor siz burada bekleyin diyor. Biz içeriye gireceğiz diyor. Binaya giriyorlar. Bak şurada hatta şu merdivenlerden geçildiğini düşünüyorum. O bu binalara giriyor. Çatışma oluyor. Arkadaşını testereyle falan kesiyorlar. Son anda kurtuluyor. Günümüzde de bu arabayı, eski bir arabayı koymuşlar. Al Pacino'nun heykelini de koymuşlar. O karakterde Tony Montana'ydı.
şöyle de bir insanlar gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. Çok ünlü dememin sebebi de bu işte aslında binanın o aynı zamanda film karesinde olmasından dolayı. Tabi GTA Vice City oyununu bilenler benim neslim özellikle ne demek istediğimi çok iyi anlıyordur. Burada hani mesela tank düşer yolun ortasına ya, o tank buraya düşüyor işte bu caddenin üstüne. Çok güzel. Kent olarak harika. Bunu da iyi pazarlamışlar. Zaten Amerikalıların en iyi yaptığı şey bu. Daha ne olsun. İşte Ocean Drive böyle bir yerde piştim. Şurada bir market var CVS diye. Her yerde bunu göreceğiz. Birçok yerde küçük küçük dükkanlar halinde alabiliyorsunuz. Bir su almak istiyorum. Güzeldi. Şurada yürümek, şurada bir fotoğraf çektirmek, plajın keyfini almak iyiydi ama biz deniz, kum, güneş hakkımızı şimdi kullanmayacağız. Birazdan kullanacağız. Çünkü tekneyle Miami'yi keşfe çıkıyoruz. Bir sürat motoruyla Miami uzaktan nasıl görünüyor onu yaşayarak size anlatacağım. Önce suyumu içeyim. Küçük bir mola. Geldik bir markete gösterelim. Şimdi şehrin en turistik yerindeyiz. Buralar çok pahalı. Serkan abi ne diyorsun Amerika'da yaşayan olarak? Artık her yer çok pahalı. Niye Amerika böyle oldu? Amerika'da da ciddi anlamda rakam. Enflasyon var değil mi? Ciddi anlamda yükseldi. Ya bunun niye... Su fiyatına bakalım mı? Bir su fiyat. Ne kadar? Su çok pahalı mı? Hangi su ama? Bir su olmuş 100 lira Amerika'da. Ama şimdi siz Fethiye'nin Öldeniz'indesiniz abi. Bir de bu Fiji suyu her yerde pahalıdır. Fiji en pahalı. Fiji ev yer. Normalde mesela şu 3.19 New York'ta kaç paraydı? Şu aynı Abi su. bu New York'ta şu anda bildiğin kadarıyla Erikli yok mu? 1.29. 1 dolar. Hadi canım 3 katı. Demek ki neymiş? Turistik yerlerde hiç acımıyorlar. Yani bir de Ocean Drive'deyiz. Bir tane su aldık 2 dolara. Kaç para? 2 dolar. Yanlış su almışsınız gene ya. Niye? Abi gidin ucuzlarından alsanız 50 sente var. Hayır 50 sente Ocean var. orada. Drive, Ocean Drive'deyiz kanka. Gelin 50 sente su bulur Bu, muyum? bu da soğuk ama bulamaz. Bu soğuk bir de. Bulursam Bulursan 4 su bende. tamam gel. Tamam hadi gel lan. Bulamazsan Bulamazsa 8 su senden. bulamayacak. Bulamaz ya sen sabaha kadar git. Abi o şey ya Bali gibi sanıyor yani. Dışarısı yanmaya başladı. Tam öğlen sıcağı çöktü. Adamlar kullanıyor. Birazdan tekneye geçeceğiz. Çok güzel ama dolaşması da keyifli, insanlar da keyifli. Şu ana kadar kötü hiçbir şey görmedim. Pahalı olması dışında. Ne oldu buldun mu? İnternet açsana kanka. Ne oldu? Soğuk su Buldum buldun abi, mu? buldum. Soğuk su. Baba bana soğuk dediniz mi başta? Soğuktan. Var oluyor burada şöyle bir sistem var. Sıcak su alırsanız böyle koli halde çok uygunları da alabiliyorsunuz. Soğuduğunda fiyat çok fark ediyor. Abi ya bir gün sen bize şey videosu yapsana benim takipçiler için. Amerika'da yaşam, green card, eğitim. Yapalım onları. Böyle bir ayrı bölüm yapalım mı? Nasıl geldiğimizi, green card nasıl kazanılıyor, nasıl başvuruluyor, Çünkü hayat sen- nasıl geçiyor. Sen kaç sene oldu abi senin buraya Ben gelin? 2010'da geldim. 15 sene olmuş. Yani güzel bir rehber olur. Aynı zamanda Yapalım bir şeyler. Amerika'da bir road trip rotaları da öneririz size. Hatta bir sonraki bölüm bildirimleri açın. Dev rehberler geliyor. Hazır olun. Güzel olacak, güzel. Heyecanlıyım. Bahamalar beni de heyecanlandırıyor. Sezer'in çantası kayboldu. Amerika'ya hoş geldiniz. Bence bulma ihtimalleri yüksek. Miami'de bu bölgede Güvenli mi? Kimsenin alacağını düşünmüyorum. Yani New York'ta olsa dersin ki yarın yok yani saniyesinde bir 10 dakika içerisinde gider. Dakikada gider. Ama bu bölgede kaliteli bir bölge olduğu için gelir biraz. Peki New York'ta diyelim yani niye böyle bir kültür var? Çantayı ben hani insani bir şey gördüm veririm polise. Abi Yardımcı şöyle- olmak isterim. Bildiğim kadarıyla polise versen dahi bu defa polis seni soruşturmaya aldığı için insanlar İşlemler o mi belayla uğraşmak istemiyor. Ya çanta Başına gitti bela mi, almak gitti mi? istemiyor, New York'ta. Gider. Kimse kimsenin bir şeyle uğraşmaz. Yok. Yani New York'ta şöyle söyleyeyim. 100 insandan belki 5 tanesi geri götürür. İhtimal çok çok düşük. Şu an Sezer'i bekliyoruz. Bakalım çanta geri gelecek mi? Ben gelme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Geliyor. Yani Demek ki ya. insanlık ölmemiş be. Bak Yok. Amerika'da Miami'sinde bile insanlık ölmemiş. Ocean Drive tarafı sağlam. Güvenli değil mi? Kaliteli Evet. insanlar. Hadi Bir de neyse bulundu. O zaman bugün Sezer'e çöker miyiz? Bugün Sezer'e bir şey Bugün Sezer'e ısmarlatalım, hak etti. Bu heyecanı bize yaşattı. Bakın arkadaşlar biz şimdi Amerika'nın bakın neresindeyiz? Güneyindeyiz. Hemen şurası Küba. Burada Dominik Cumhuriyeti var. Şurası Bahamalar dedikleri o adaların olduğu bölge. Bizim bulunduğumuz o şu an hani plajlarını övdüğüm yerde burasıydı. Şuradaki köprülerle downtown yani şehir merkezine bağlanıyorsunuz. Gezdiğimiz bütün plajlar burasıydı. Güney taraflarında şu otelini çekmiştim. Colony Otel. Şimdi de şurada bir yerden tekneye binip Miami'nin etrafını gezeceğiz. Çünkü burada dünyaca ünlü aktörlerin, aktrislerin, zenginlerin, Türk iş adamlarının bile malikaneleri var. 50 milyon, 100 milyon dolarlık evlerin olduğu o deniz kenarı gerçek Miami'nin zengin muhitlerini görmeye gidiyoruz. Bu taraf güzeldi. Şimdi daha da sinirlerimiz bozulacak.
Şimdi tura başlıyoruz. Teknemiz hazır. Şöyle bir artık Miami'nin o en güzel mahallelerini ekipçe görelim. Hareket etmeye başladık. Şimdi size birazcık böyle Miami'yi gezerken göstermek istiyorum. Burası biri okyanusa bağlı olsa da tuzlu olsa da bir göl gibi görünebilir belki ama aslında tamamen böyle adanın etrafındaki bir parçanın içerisinden ilerliyoruz. Murat kardeşimdeyiz. Murat, burada yaşıyorsun değil mi sen? Burada yaşıyorum. 6 senedir buradayım. 6 senedir. Bu işi mi yapıyorsun, birinin yanında mı? Normalde ben havacıydım. Pilot olmak için Miami'ye geldim. Yapma ya. Havacılık mezunuyum. Sonra Covid ortaya çıkınca mecbur farklı arayışlar içerisine girdik. Bu da Miami'de yapılacak çok en zevkli işlerden biriydi bana göre. Buna başladım. Valla şirketinin falan mı? Bu mu ismi? Blackstone Marine. Blackstone Marine'den bulacaklar seni. Evet. Bize yazdı Instagram'dan, tanıştık sağ olsun. Güzel oldu. Gayet Ekipçe güzel oldu. kaç saat sürecek şimdi, ne yapıyoruz? Nasıl bir rota izleyeceğiz? Yani zaman sınırımız yok. Bize bağlı. Keyfimiz ne zaman dönmek isterse döneriz. Şu anda burası Millionaires Row diye geçiyor. Daha da güzel evleri birazdan göreceğiz. Milyonerler yolu yani. Öyle Buradan çıktıktan sonra Sunset Adası'na doğru güneye geçeceğiz. Oradan Star Island yapacağız. Bu daha çok yıldızların adası diye geçiyor. O yıldızlar adasında da işte Jennifer Lopez, David Beckham, Enrique Iglesias, Gloria Estefan. Yani bu tarz Miami'nin ünlü yıldızlarının olduğu yerler, evleri göreceğiz. Hadi bakalım, iyi seyirler olsun o zaman. İyi seyirler, evet. Abi bu ortalık ne oldu ya bir anda? İnanılmaz, bakar mısınız evlere? İşte Miami yapan yer buralarda. Burası ülkenin, dünyanın en zengin insanlarının, en ünlü insanların evlerinin olduğu işte kanal yolu bölgesi aslında. Sağlı solda tamam, bu tarafta gökdelenler de var görüyorsunuz ama asıl malikaneler burada. Birazdan dibimiz düşmeye başlayacak. Bakalım neler göreceğiz yani. Kimin abi bu ev biliyor musun? Bilinmiyor. Tekneden de anlayacağımız üzere gariban bir abimizin olsun. Bir abimizin, çok doğru. Onun yanındaki kahverengi ev hakkında Netflix'te show yaptılar abi. Netflix'te şovu mu oldu? Evet. Buranın. Evet, burası. İçeriye doğru uzanan bir botanik bahçesi var. Aynı zamanda yabani hayvanlar tutuyorlar içeride. Yapma ya. Yani ev sahibi bayağı egzotik bir birey herhalde. Aa DJ Kale şiş. Evet. Aa onun evi. Onun evi. DJ Kale'de de selam olsun, like atmayı unutmasın. Abi kaç para mesela burada evler normalde? Buradaki evlerin yaklaşık fiyatı 20 ila 60 milyon dolar arası. Yapma ya. Ya burada 20 milyon altına ev bulmak çok zordur. Tam bu hizada. Tabii ki arka taraflara geçerseniz daha makul yerler bulabilirsiniz ama buralar bu şekilde. Buranın da gerçek yüzü bu. Maalesef. Bu arada Peşinsa'dan Sezer kiraya zor ödedi ama olsun, krallar gibi. mutsuzluk yaşar. Miami'de tadını çıkartıyor Fethiye'den sonra. Abi gerçekten başka dünyalar yani. Göcek'tekileri bilenler bilir. Burası onun artık çok daha level atlamış hali. Şurada bir tekne var, Aşır diye. Şimdi Murat hocam diyor ki haftalık 200 bin Haftalık 200 bin dolar bir kira bedeli var teknenin. ya, tekneye alıyorsun, Karayipler turu mu yapıyor mesela? Yani nereye gitmek istersen artık o parayı verdikten sonra sınır tanımıyorlar. 200 bin dolar. Çılgın şeyler. Devam. Böyle dolanarak gidiyoruz. Ama ben şu ana kadar bu geziyi çok beğendim. Bir yandan rüzgar, bir yandan Miami'nin gerçek yüzünü görerek böyle binaları ve şu sol taraftaki tabiatın içindeki lüks malikaneleri görerek zengin yüzünü birazcık şahitlik ediyorsunuz. Yani bu kadar çılgınlığını en son nerede gördüm bilmiyorum. Dubai'yi falan da gösterdik size ama burası daha tabii tabiatın içerisinde olduğu için daha keyifli. Şurası da mesela Pepsi'nin CEO'sunun evi varmış. Daha yeni yapılıyormuş. Çıldırmışlar. Gerçekten başka bir dünya buralar. Artık zenginlik değil yani, servet sahibi. Çok güzel. Şu an Miami'de gerçekten hani gezerken gerçekten iyi ki gelmişim dediğim yerleri keşfediyoruz. Murat'ın az önce bir itirafı oldu. Abi dedi burası bu insanların Bodrum'u gibi. Eyvallah. Ülkenin en zenginleri geliyor. Eyvallah ama asla... Kardeşim ülkenin zengini olarak. Dedi ya, hiçbir zaman bir Göcek, bir Bodrum, bir Kaş etmez. Etmez abi. Şimdi Deniz için değil yani. Yok, doğal güzellikleri itibariyle bizim oralar daha güzel ama burada da şov var yani. Evlere Şov. baksana kankam ya. Baba neredeyiz? Abi şimdi aslında biz Murat, Evet. şu arka tarafta gördüğümüz yer
Downtown. Downtown Brickell diye geçiyor orası. Aynı zamanda Midtown tarafları. Miami'nin Şehir merkezi mi? şehir merkezi, daha çok financial center, yani büyük kurumsal corporate firmaların headquarter'ları burada, merkezleri burada. Güzel, high class insanların yaşadığı bir bölge diyebiliriz yani. Restoranlar falan da orada var değil mi? Güzeldir. Restoranları da çok güzel. İşte aslında o köprüden biz o plajlar kısmına bağlanıyoruz. İki aslında ayrı dünyayı birbirine bağlayan yerin şu an etrafından dolaşıyoruz değil mi? Şu an tam ortasında ilerliyoruz. Sağ tarafımız anakara, sol tarafımız beach kısmı olarak geçiyor. Biz de tam ortadan aşağıya, güneye doğru iniyoruz. Peki bugün göreceğimiz en ünlü kişilerin evleri kimler mesela? En böyle gerçekten görünce şaşıracağı insanları. Şu anda en popüler olan, en ünlü demeyeyim de en popüler olan ev P. Diddy'nin evi. Öyle mi? Evet, şu an hapiste olduğu için ve yaşanılan şeylerden dolayı insanlar, yani turda en çok tercih edilen yer orası, onun evi oluyor. Peki Türklerin mesela bildiği Türklerde Acun abi var. evi var mı burada? Yapma ya. Var. Acun abinin evi. Acun Birazdan göreceğiz onu da. görebiliriz eğer isterseniz. Ya bir gün Sezer Firar'da işte sen de büyürsen bir Acun Firar'da olabilirsin. Hadi bakalım inşallah başladık. Geziyoruz. Keyfimiz yerinde. Çok güzel yerler görüyoruz. Sunset Island dedikleri yere geldik. Burası daha da pahalanmış. Daha da lüks evlerin olduğu, malikanelerin olduğu bir yer. Ama ne diyorum, burada denize girmiyorlar. Havuzlarda keyif yapıyorlar ama şu makineye bakar mısın ya adamın? Çok başka dünyalar. Şimdi filmlerdeki gibi çok ilginç bir şey olacak. Murat kardeşim köprüyü açtıracağını söyledin. Telsizle açıyorlar mı direkt? Telsizle talep ediyoruz açılımı. Ondan sonra her yarım saatte bir açıyorlar. Şu anda da bir 2 dakikası kaldı. Öyle mi? Aynen, birazdan göreceğiz. Hadi bakalım, ilginç bir tecrübe olacak. Trafiği kapatacaklar. Miami'nin köprüsünü keseceğiz. Bakın şurada ses geliyor, duyuyor musunuz? Yolu kapatacaklar birazdan. Biz de altından geçeceğiz. Diğer tarafa doğru gidiyoruz. Şurada böyle bütün o yapay adaların hepsini gördük. Aralardan dolaşa dolaşa gezdik. Çok güzeldi. Şimdi köprünün diğer tarafından böyle daha da iyi olan bir mahalle varmış. Tam artık böyle milyarderlerin ve aşırı ünlü olanların o adaların olduğu yere doğru geçiyoruz. Ya böyle film seti gibi olmadı mı şu anda? Baksana. Altından geçiyoruz. Hadi bakalım diğer tarafa. Çok başka dünyalar görerek oradan ayrıldık. Bakalım daha neye şaşıracağız. Bıraktım artık akışına. Düne kadar Mısır'da, burası Hindistan'ın birazcık daha gelişmiş hali derken, Dubai'de bambaşka bir gezegen derken, Japonya'da zamanda yolculuk derken, Miami'de de başka şeylere şahit oluyoruz. Son bir yılda ne yaşadıysam her şeyi gördünüz YouTube'da. Bu yaşam anlamında güzel kent örneklerinden olsun. Jennifer Lopez'in evini görüyorsunuz. Bu da kaç paraymış? Bize 50 milyona mı geliyordu abi bu? 8. Yalnız baksana havuzu falan, bak şu an suyu dökülüyor gayet. Açık, aktif hep. Şurada korumaları var galiba. Bak şurada çok lüks bir tekne var. Milyon dolarlık bir teknesi park edilmiş. Normalde evi buymuş ama tabii onları göremiyorsunuz hiçbir yerde. Sadece böyle evlerinin nerede olduğunu gösteriyorlar size. Bu bir ev mi? Abi ev yok. Adanın en büyük adanın nasıl görünüyor abi? Tek evmiş bu şu arazi. İçerisinde ve arkada devasa bir malikane var. Böyle Miami'yi yaşamak bence ilk yapılması gereken şeylerden de iyi ki de yaptık. Kanka bir dakika. Aynen. O bahçe. O az önce gördüğümüz sadece bahçe kısmıydı. Burası ev kısmı. 145 milyon dolarmış bu ev ve Viagra'nın sahibininmiş. Emeği geçen herkese teşekkürler. Anlattığın için de sağ olasın Murat kardeşim. Ev bu abi. Ev mi, otel mi? Artık siz karar verin. Abi burası başka bir dünya oldu. Manhattan'a geldik. Downtown dedikleri yer burası oluyor. Downtown Brickell'dayız, evet. Brickell. Brickell.
şehrin merkezi, finans merkezi. Aynı zamanda böyle Miami River dediğimiz su kanalının içerisine gireceğiz şimdi. Aha. Restoranlar, gece klapları, gece kulüpleri, ondan sonra böyle güzel mekanların olduğu bir alan diyebiliriz buraya. Güzel görünüyor. Şimdi bir de burayı tekneyle gezelim. Bunun da keyfi ayrı. Normalde buraya yürüyerek de gelip, yani Uber'le de gelip gezecektik ya da arabamızla, ama bir de denizden görelim dedik. Sağ olsun Murat bize böyle bir güzellik yaptı. Keyfimiz yerinde, yani şu an Miami'deki en rahat gezimizi yapıyoruz. Hiç şikayetçi değiliz. Çok keyifli. Yani bunun benzerini Dubai'deki marinada, Dubai videosunda da anlatmıştım size. Birebir aynısını yaşıyormuşuz gibi hissediyorum zaten. Burayı da oraya çok benzettim ama gerçekten hani başka bir dünya. Hani burası Miami'nin bence bambaşka bir yüzü. Yani orada hep tatili gördük, hissettik. Burası paranın döndüğü kısım oldu. Kapitali Sistemi çözümlemişler ya. felaket. Miami'nin gerçekten iliklerine kadar indik. Çok keyifli bir yolculuk oluyor. Yani umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Yazın yorumlara, gelsin mi Miami'nin devamı? Farklı yerlere de gittikçe zaten vloglar akacak ama ben çok beğendim. Buradan da şimdi artık ayrılıyoruz. Şimdi gezi bitti. Bayağı yorulduk. Güneşi de yemişiz. Gözümden de anlayacağınız üzere insan buralara gezerken şunu fark ediyor. Geçenlerde Instagram'da biri çok güzel bir şey paylaşmış. Diyor ki mutluluk ya da zenginlik gerçek anlamda parasal ya da elde ettiğimiz varlıklarla değil, zamanı istediğimiz gibi yönetebildiğimiz, istediğimiz saatte uyuyup uyanabildiğimiz zaman. Bir de gerçek anlamda pasif gelirimiz varsa tadından yenmeyecek bir sağlığın da olduğu yaşam şeklidir diyor. Ben buna inananlardanım. Çok lüksle hiçbir zaman gözüm olmadı. Çok her şeyim olsun da istemedim. Ama burada bu kapital düzenli dünyada artık bunu gittiğim birçok yerde size göstermek zorundayım. Buraların yaşam şartları bu şekilde. Yani şurada evin bir ölüsü 300-400 bin dolar. Ama ben şahsen bu kadar böyle lüks ve ihtişamdansa sıradan zamanın benim olduğu bir hayatı tercih edenlerdenim. Diyerek videomuzun mesajını bir kere daha vermiş olalım. Çok yoruldum. Biraz dinleneceğiz. Sonra gün batımı izlemeye, oradan da Miami'nin akşamlarını yaşamaya, güzel bir yerde de yemek yemeye gideriz. Ya şöyle bir Uber'le geldik yine. Güzel bir akşam yemeği Akdeniz restoranı bulduk. Tabii Amerika'nın bir mutfağı yok. Yani biliyorsunuz bunu. O yüzden böyle yakınlarda bir Akdeniz mutfağı bulunca affetmeyelim dedik. Şöyle bir yerdeyiz. Yürüyerek şimdi restoranımıza gidiyoruz. Abi bunlar ne? Of. Var, çok acıkmıştık bugün. Allah'ım. Serkan abi, Amerika'nın milli yemeği diyorlar bu yemeklere. Biz Miami'ye geldik, görüyorsun. Sağ olsun bizi iyi ağırlıyorlar. Neler yiyeceğiz neler. Baksana. Sayenizde vallahi. Allah razı olsun. Abi yemek çok güzeldi. Var ya, tıka basa doyduk. Ya, o kadar çok şey yedik ki. Böyle burama kadar patladım derler ya. Böyle tam bir Akdeniz mutfağıydı. Bir yandan böyle bize yakın işte kebaplar falan da geldi. Güzeldi. Karnımız tok, sırtımız pek, bu akşam yatabiliriz. Günaydınlar. Bugün yeni bir gün başlarken ben dün videoyu kapatmayı unutmuşum. Harika geçen bir ilk günün ardından Miami'yi çok beğendiğimi zaten hepiniz artık anlamışsınızdır. Buraya kadar gelmişken Karayiplerin birçok yerini göstermek niyetim olsa da aslında kent olarak Miami'ye bayıldım. Dünyada gittiğim birçok yerden çok daha güzeldi. Bunu bir şehirleşme, bunu bir hava ve insanların nezaketi, ortamı ve bu şehrin havasıyla çok rahat bir şekilde sizlere aktarabilirim. Bugün diğer bölümü çekeceğim. Miami'nin ikinci bölümünde izleyeceksiniz. Biraz daha ülkeye dair de bilgiler verip gezilecek yerlerini de dahil ederek bir ayrı vlog izleyeceksiniz. Bütün detayları, nerelerde kalabileceğinizi, bildiklerimi yine açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın. Bir gün Miami'ye gelirseniz çok da işinize yarar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde, yani benim şimdi çekeceğim ama sizin birkaç gün sonra izleyeceğiniz Miami'nin diğer bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.